Gerek genetik gerekse yaşa bağlı faktörler nedeniyle oluşan göz kapağı sarkmalarında uyguladığımız göz kapağını yeniden şekillendirme ameliyatlarını biz blefaroplasti diyoruz. Bunları hem üst göz kapağına hem alt göz kapağına da uygulayabiliyoruz. Bu ameliyatlar hem fonksiyonel hem de cerrahi açıdan tatmin yaratan ameliyatlardır. Göz çevresindeki kırışıklıklarından, gözaltı torbalarından, göz kapağındaki sarkmalardan rahatsız olan her hastamıza bu ameliyatları uygulayabilmekteyiz. Bu konuda bir yaş sınırımız yok. Hastamızın genel durumu ameliyat olmaya müsaitse cerrahi açıdan uygun bulmaktayız. Göz kapağı ameliyatı sonrası özellikle ilk 3-4 gün şişlikler ve morluklar olabilir. Bunlar dikiş aldırmaya geldiğiniz 10. günde hemen hemen çoğunlukla kaybolmuş olmakta. Özellikle 1. ayın sonunda da ameliyat olduğunuz anlaşılmayacak bir şekilde iyileşme görüyoruz çoğu hastamızda. Tabii ki bu iyileşme süreci 6 aya kadar devam etmekte. Yara iyileşmesi birçok faktöre bağlıdır. Özellikle kişinin yaşı, genetiği, ek hastalıkları, kullandığı ilaçlar, sigara ve alkol kullanımı gibi birçok faktör yara iyileşmesinde etkilidir. Hastalarımızın çok merak ettiği bir konuda göz kapağı ameliyatı sonrası oluşan izler. Biz özellikle üst göz kapağı ameliyatlarında dikişlerimizi göz kapağının kıvrım çizgisine gizlediğimiz için bu ameliyatların sonrasında görülen yara izleri minimal düzeydedir. Alt göz kapağı cerrahilerinde ise hastanın ciltle ilgili bir sorunu yoksa biz bu kesileri kapağın iç kısmından da yapabiliyoruz. Yani sadece gözaltı torbalarını alacaksak. Fakat ciltle ilgili sorunu olan hastalarımızda kirpik dibinden bir insizyonla da girerek cerrahiyi gerçekleştirebiliyoruz. Her iki cerrahide de ameliyattan yaklaşık 3 ay sonrasında izlerin görünürlüğü minimal düzeydedir. Tabii ki güzel bir yara iyileşmesi için hastalarımızın ameliyattan sonra dikkat etmeleri gereken birkaç önemli husus var. Bunlardan birincisi özellikle ameliyattan sonra ilk 3-4 saat çok yoğun bir şekilde, sonrasında ise 4 gün boyunca uygulanan soğuk kompres ve buz uygulamalarıdır. Bunlar kanama ve morlukları, şişlikleri olabildiğince düşük düzeyde tutmaktadır. Artı dik yatma, yani 2-3 yastıkta yatma, ilk 3-4 gün ağır egzersizden, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınma, doktorumuzun verdiği ilaçları düzenli bir şekilde kullanma, varsa da sigara ve alkol kullanımına ara vermek, ameliyattan sonra bizi iyi bir yara iyileşmesine götürecek hususlardır. Tabii ki her cerrahide olduğu gibi bu ameliyatın da bazı riskleri var. Özellikle kanama, enfeksiyon ve ameliyatın ilk birkaç günü kapaklarda oluşan ödeme bağlı, gece kapaklarda hafif aralık kalmaya bağlı, geçici görme bulanıklıkları ve göz kuruluğu gibi bazı riskleri mevcut. Fakat deneyimli bir cerrah bu riskleri öngörerek gerekli tedbirleri alır ve riskleri minimize eder. Biz üst ve alt göz kapağı estetiğini aynı seansta gerçekleştirebiliyoruz. Hatta hastada bir kaş düşüklüğü mevcutsa aynı seansta kaş kaldırma veya göz çevresi kırışıklıklarından, ince kırışıklıklardan muzdaripse PRP, yine bazı mezoterapi ürünleri, mikrofet, nanofet enjeksiyonlar gibi birçok işlemle de kombine edilebilir. Sadece botulinum toksin uygulamaları ile ilgili bir dipnot düşmek istiyorum. Ben genelde aynı seansta uygulama yapmıyorum. Ameliyattan sonra hastanın yara iyileşmesi tamamlanıp ödemleri geçtikten sonra, göz kapak şekilleri tamamen oturduktan sonra yaklaşık en erken 3 hafta ila 1 ay sonrasında botulinum toksin uygulaması yapmayı tercih etmekteyim. Biraz da bu işlemlerin kalıcılığından bahsedelim. Optimum düzeyde yapılmış yeterli cerrahiler sonrasında hastalarımızın çoğunun 10 yıl ila 15 yıl kadar herhangi bir ek cerrahiye ihtiyaçları kalmıyor. Tabii ki burada hastanın ameliyattan sonra göz çevresine ne kadar nazik, narin davrandığının da önemi oldukça büyük. Göz çevresini düzenli nemlendirmek, asılmamak, göz kaşımamak gibi birçok şeye hastalarımızdan dikkat etmelerini istiyoruz. Bunlar yaptığımız cerrahinin etkilerinin daha uzun süre kalmasını sağlamaktadır. Bu tür ameliyatlar için alanında uzman hekimleri tercih etmenizi öneriyor ve hepinize sağlıklı günler diliyorum.